Past tense'leri bitirdikten sonra arkadaşlar şimdi dilerseniz gelecek zamanlara bakalım. Göreceğimiz ilk gelecek zamanı yapısı arkadaşlar future tense dediğimiz. Biz İngilizce'de daha sonra birkaç yapı daha göreceğiz gelecekten bahsederken ama şu aşamada will ya da am are going to bizim için yeterli olacaktır. Peki nerede kullanıyoruz? Will arkadaşlar gelecekle ilgili çok kuvvetli olmasa da tahminlerimizde ya da arkadaşlar bir anda karar verdiğimiz durumlarda. Hani şöyle düşünün, işte birisi geliyor, eli kolu kutu dolu, kapıyı açması lazım, ben açarım diye atlıyoruz ya, o durumlarda will kullanırız. Onun dışında gelecekle ilgili yapmayı planladığımız, hatta sadece niyet ettiğimiz ve işte ben bir gün yurt dışında yaşayacağım dediğimiz durumlarda da will yerine am are going to'yu tercih edeceğiz. Yalnız burada dikkat edin, buradaki go fiilini kullanıyoruz ama burası fiil değil. Bu altını çizdiğim bölümün tamamı bizim Türkçedeki ecek ya da acak ekinin karşılığı. Aman ona dikkat edin. Onun dışında arkadaşlar I think, I hope, I expect, I suppose gibi, sanırım, öyle ümit ederim gibi ifadelerin arkasından da will'i biz yaygın olarak kullanırız. Şimdi birkaç örneğimizi inceleyelim. Julia has a ticket for Paris. She is going to fly tomorrow. Julia biletini almış, bir şeyin niyetinde değil mi? Planlanmış bir şey. Dolayısıyla yarın uçacak derken, yarın gidecek derken is going to fly ifadesini kullanıyoruz. Ya da be careful, you're going to fall down dediğimizde dikkatli ol, düşeceksin derken de çok kesin bir ihtimalden bahsediyoruz. Ya da artık liseli gençler siz karar verin ya da ileride ne yapacağımıza karar verdiysek I am going to be an electrical engineer. Elektrik mühendisi olacağım. Ya da bir gaza geldik ki gelin hepiniz şimdi. I will study harder and pass all the exams. Bu dersi işledikten sonra, gördükten sonra onu dersiniz artık. Ben çok çalışacağım, geçeceğim bütün sınavları dediğiniz durumda bu cümleyi kurabilirsiniz arkadaşlar. Soru sorarken yaptığımız tek şey bütün tenslerde, zamanlarda olduğu gibi yardımcı fiilimiz will'i başa almak. Fiilimiz gene yalın halde. Will he give you a ring just after the lesson? Dersten sonra seni hemen arayacak mı? Tomorrow I will bring the book that you have wanted from me. Yarın benden istediğin kitabı sana getiririm ya da getireceğim. Yapmayacağımız şeyleri söylerken de, yani negatif formda kullanırken de ya will'in hemen yanına not getiririz ama bu konuşma dilinde will not çok yaygın değil, daha çok resmi yazılarda çıkacak karşımıza. Konuşma dilinde yaygın olan haliyle de won't kullanırız. They won't come to the party next week. Gelecek hafta partiye gelmeyecekler deriz. Future continuous'tan bahsedersek arkadaşlar, bu da gelecekte belli bir zamanda devam edecek olan eylemler için kullanılır. O eylemin ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü bizi hiç ilgilendirmiyor. Önemli olan sadece gelecekteki belli bir noktada devam ediyor olacak olması. Şu örneklerimize geçelim. Rob will be walking with the dog at noon. Rob köpeğiyle yürüyor olacak. Ne zaman? At noon, öğlen. Will you be cooking? Yemek yapıyor olacak mısın? While the robot is cleaning. Gelecekteki belli bir zamanımız. Robot temizlerken, temizlik yaparken sen yemek yapıyor olacak mısın? When your plane arrives tonight, senin uçağın bu akşam, bu gece geldiğinde, vardığında I will be waiting for you. Seni bekliyor olacağım. The candidates, adaylar, will be visiting the people in farming areas next week. Adaylar gelecek hafta çiftlik bölgelerindeki insanları ziyaret ediyor olacaklar diyoruz. Kurması da, anlaması da, çözmesi de, sorularda tanıması da kolay bir tense. Oradan ayrılıp kime geliyoruz arkadaşlar? Future Perfect. Future Perfect, hatırlayın adında perfect var. O bizden ne istiyordu? Will have
ve fiilimizin past participle formunu istiyordu. Hatırlayın, past perfect'te şöyle bir çizgi çizmiştim, değil mi? Bir A olayımız vardı, bir B olayımız vardı. Biz şu noktadaydık. Şimdi değiştiriyoruz. Biz artık buradayız. Her iki olayımız da gelecekte. Şu durumda arkadaşlar bir şey oluncaya kadar ya da A olayı olduğunda B olmuş olacak diyor derken, yani şu iki olayımızı bir ilişki içerisinde verirken biz B olayını neyle? Future perfect ile söyleriz. Yani past perfect'teki aynı mantık, fakat bu defa çizginin öbür tarafına, yani geleceğe göndermede bulunuyoruz. Bakalım şimdi örneklerimize. I will have waited here for 3 hours by 6 o'clock. Saat 6'da 3 saattir burada beklemiş olacağım. He won't have saved enough money by next December. Gelecekteki bir olayım ve önceki olayım. Ondan önce gerçekleşmeyecek olayım. Gelecek aralığa kadar yeteri kadar para biriktirmiş olmayacağız. Ya da by 2020, 2020'ye kadar ya da 2020'de I will have retired. Emekli olmuş olacağım. By June, I will have paid my debt. Hazirana kadar ya da Haziran'da borcumu ödemiş olacağım. You will have finished your work by this time next week. Gelecek hafta bu zamana kadar işini bitirmiş olacaksın. Ya da Türk filmlerine giden eski Türk filmlerinde siz bu satırları okurken ben çoktan şehri terk etmiş olacağım. Nasıl söyleriz? Hadi onu da yazalım. I will have left the city by the time you read these lines. Türk filmlerine de böyle bir gönderme yaptık diyoruz. Future Perfect Continuous Tense'imiz var arkadaşlar ama sınavlarımızda çok da karşımıza çıkmayan bir tense. Bu da sadece will have been doing olacak. O eylemin gelecekteki iki eylemden öncekinin sonraki eyleme kadar devam ettiğini gösterir. Tek açıklaması, tek farkı bu adındaki continuous ifadesinden dolayı. Şimdi burada şu tabloda yavaş yavaş göstereceğim. Bütün tenslerde olumlu, olumsuz ve cümle yapılarını görüp tek tek o tensleri bir hatırlayalım. İlk tensimiz simple present. Biraz büyütsek mi? Daha güzel oldu. İlk tensimiz simple present. Simple present de affirmative, yani olumlu cümle yapımızda neydi? He, she'de fiile s ekliyorduk. I, you, be'de de yoktu. He uses these materials. Negatif yaparken ne yapıyorduk? Yardımcı fiil do ya da does kullanıp not ekini getiriyorduk ve fiilimiz verb one, yani yalın halinde kalıyordu. He doesn't use these materials şeklinde dönüşüyordu. Soru sorarken, yani interrogative formdaysa arkadaşlar ne olacaktı? Yardımcı fiil do does'ı başa alıyorduk. Fiilimiz yine yalın haldeydi. Does he use these materials? Gibi. Present continuous tense'de ise ne kullanıyoruz demiştik? Bir yardımcı fiil olarak be ve fiilimize ing ekliyorduk. Olumlu cümlede ne oldu? He is using these materials. Olumlu cümlede, çok özür dilerim, olumsuz cümlede negatif, yani not ekini yardımcı fiile getiriyoruz. He isn't using these materials. Soru sorarken de is'i başa aldık. Is he using these materials? Simple past tense'da neydi? Yardımcı fiilimiz did vardı. Olumsuz ve soru cümleleri için. Onun dışında olumlu cümlelerde fiilimizi past formuyla, yani ikinci haliyle kullanıyorduk. Olumlu cümlede ne dedik? He used these materials. Fiilimiz düzenli olduğu için ed ekledik. Negatif formda yardımcı fiil did kullandığımız için fiilimiz artık yalın. He didn't use these materials. Soruda ise did'i başa aldık.
Did he use these materials? Şeklinde oldu. Diğer tenslerimizle devam edelim. Past continuous bizden ne istiyordu? Was ya da were. Yardımcı fiil, esas fiili yine ing ekliyorduk. Olumlu cümlede he was using these materials. Olumsuzlarda not ekliyorduk yardımcı fiilimize. He wasn't using these materials. Soru sorarken de was'ı böyle başa alıyorduk. Was he using these materials şeklinde dönüştürüyorduk. Present perfect have ya da has ve fiilimizin past participle yani üçüncü halini kullanmamızı gerektiriyordu. Olumlu cümlede he has used these materials diyorduk. Olumsuz yaparken aynı cümleyi have ya da has'e not'ı ekliyoruz. He hasn't used these materials. Soruda ise yardımcı fiilimiz olan have has'i başa alıyoruz. Has he used these materials? Perfect continuous yani present perfect continuous'da da aslında soru negatif ya da olumlu cümle yaparken present perfect'ten çok farklı değil. Bir tek neyi ekliyoruz? Be ve fiilimize ing ekliyoruz. Olumlu cümle yapımız he has been using these materials. Negatif yaparken he hasn't been using these materials. Soru yaparken yine have has'i başa alıyoruz. Has he been using these materials şeklinde. Past perfect tense'te ise arkadaşlar ne dedik? Had ve fiilimizin past participle halini kullanıyoruz. Olumlu olumsuz soru cümlelerinde hiçbir şey değişmiyor. Öznelere göre de değişmiyor. O yüzden öğrenmesi ya da cümle kurması kolay bir tense. Ne diyoruz olumlu cümlede? He had used these materials. Olumsuzda he hadn't used these materials. Soru yaparken de had'i başa aldık. Had he used these materials? Şeklinde oluşturduk cümlemizi. Bunun continuous'unda yine aynı şeyi yapacağız. Not'ı olumsuz cümlede had'e ekleyeceğiz. Soru yaparken yine had'i başa alacağız. Cümlelerimize bakıp geçelim bunu da. He had been using these materials dedik olumlu cümlede. Aynı cümleyi olumsuz yaparken yani negatif formda kullanırken he hadn't been using. Soru yaparken had'i başa aldık. Had he been using these materials? Gelelim future tense'lerimize. Future tense'lerin hepsinde ne var arkadaşlar? Will en yaygın olarak kullandığımız yapı. Future simple'da ne kullanıyoruz dedik? Will ve fiilimizin yalın hali. Özneye göre hiçbir şey değişmiyor. He will use these materials. Negatif yaparken şurada hatırlayalım tekrar. Ya not'ı will'den ayrı olarak yazacağız. Will not ya da söylemiştik bunun kısa formu he won't şeklinde kullanacağız. He will not use these materials ya da he won't use these materials diyeceğiz. Soru yaparken ne yapıyoruz arkadaşlar? O will'i en başa. Will he use these materials? Bu malzemeleri kullanacak mı? Future continuous'ta gene negatifte won't, soruda will'i başa alma durumumuz var. Olumlu cümlemiz he will be using these materials. Bu malzemeleri kullanıyor olacak. He won't be using these materials. Will he be using these materials diyoruz. Future perfect'te ise ne yaptık arkadaşlar? Olumlu cümlede have, will have verb 3. He will have used these materials. He won't have used these materials. Soru formunda da will he have used these materials? Future perfect continuous çok karşınıza çıkmayacak ama cümle yapısına görün diye tabloya ekledik. Bu kadarı yeterli olacaktır bu aşamada. Olumlu cümlede ne yapıyoruz? Hem perfect hem continuous ifadesi var. He will have been using these materials. He won't have been using these materials. Negatif formu, soru formuysa will he have been using these materials diyoruz. Buraya kadar arkadaşlar İngilizce'de karşınıza çıkabilecek bütün tense formatlarını, zaman kiplerini çalışmış olduk.
Şimdi bu noktada bundan sonra şöyle birkaç alıştırma üzerinden cümlelerimize bakalım, tanıyabiliyor muyuz? Underline the correct word demiş. İlkini beraber yapalım. Sonrasında sizin için biraz zaman vereceğim. Bakalım siz ne diyorsunuz? Your infected finger looks terrible. Infected, iltihaplı, enfeksiyon kapmış. Finger looks terrible. Haven't you seen a doctor yet or still? Bunlardan birini seçmemiz gerekiyor. Cümlemize gidiyorum. Cümlemiz ne? Present perfect'li bir cümle. Ve cümleye gidiyorum. Soru nasıl bir cümle? Soru cümlesi. Üstüne bir de negatif bir soru cümlesi. Still'i biz nerede kullanıyorduk? Hala diyorduk. Olumlu cümlelerde kullanıyorduk. Yet'i ise biz arkadaşlar nerede? Olumsuz cümlelerde, hatırlayın, soru cümlelerinde kullanıyorduk. Dolayısıyla bizim aradığımız cevap ne? Still değil, yet. Haven't you seen a doctor yet? Buradan birkaç örnekle daha devam edelim. My brother has had it for ya da since last December. Hatırlayın ne dedik for için? For kendisinden sonra ne oluyordu? Bir zaman dilimi. Period of time demiştik. Since için ne dedik? Belli bir anlam bahseder. Ona da point of time demiştik. Bize verdiği zaman ifadesi last December. Bir zaman dilimi mi yoksa belli bir nokta mı? Geçen Aralık. Belli bir nokta veriyor. Şu durumda arkadaşlar for'u gönderiyoruz. Bizim için doğru cevap bu cümlede since. My brother has had it since last December. Geçen Aralık'tan beri var bu kardeşimde. Bir diğer örneğimize bakalım. Maria has gone to Venice and she is still ya da already there demiş. Cümlemizde yine present perfect kız kardeşim ya da Maria kız kardeşim Venedik'e gitti ve demiş. Already neydi? Zaten çoktan demekti. Still hala. Şimdi gitti, döndüğüne dair bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla already'yi göndeririz. Elimize still hala kalır. Maria has gone to Venice and she is still there. Maria Venedik'e gitti ve hala orada. He works all the day ya da all the time demiş. Sürekli çalışmasından bahsediyoruz. He never ya da usually relaxes. All the day dersem bütün gün olur. All the time dersem her zaman. Şimdi cümleyi bize present simple'la kurduğu için arkadaşlar bütün gün çalışır yerine de her zaman çalışır daha mantıklı oluyor. Çünkü verdiği ikinci cümlede he usually relaxes dersem, usually genellikle bunu seçersem bu kişinin, bu arkadaşımızın sık sık genellikle dinlendiğini söyler. O zaman bu cümleyle anlam açısından uyuşmaz. Dolayısıyla asla dinlenmez ya da hiç dinlenmez. He never relaxes. İlk cümlem birinci cümleye bağlı olarak. Gene iki cümleyi birbirine bağlayınca da he works all the time. Her zaman çalışır. Bu da neydi? Present Simple'da biz her zaman yaptığımız işleri söylüyorduk. Altıncı cümleyle beraber, beşinci cümleyle pardon, devam edelim biz tekrar. The weather seems fine. Hava iyi görünüyor. We can go out. Dışarı çıkabiliriz. Every day mi? Now. Burayı bir düşünmek lazım. Bize verdiği fiil ne? Seem.
gibi görünmek, değil mi? Görünmek. Şimdi bu durumda neydi görünmek? Seem aynı zamanda state verb'lerimizden biriydi. Bu ne demek? Continuous tense'lerle kullanamıyoruz demek. Dışarı gidebiliriz, dışarı çıkabiliriz diyorsa şu anlam bahsediyor. Her gün iyi görünüyor diyemeyeceğiniz için burada havanın iyi görünmesi, seem'in state verb olması ve ikinci cümledeki şimdi gidebiliriz ifadesinden buranın now olduğunu, now time adverb'i istediğini görüyoruz. 6. cümleye baktığımızda ise bakalım. My classmates are eating lunch together, but I'm not hungry. Arkadaşlarım beraber yemek yiyorlar. Ben hala aç değilim mi deriz? Ben henüz aç değilim. Henüz zaten cümledeki negatif yapı beni yete yönlendirir. Still de gönderiyoruz. Bir sonraki cümlemiz örneğimiz. When is Jane coming? Ne zaman geliyor? She is lately ya da already arrived. Bu ikisinin anlamını bilmemizde fayda var. Lately ne demekti? Son zamanlarda. Already zaten çoktan. Jane ne zaman geliyor? Son zamanlarda vardı mı deriz? Zaten geldi. Cevaplarınızı duyar gibiyim. Lately'yi gönderdik o zaman. She has already arrived. Buradaki S'e dikkat edin arkadaşlar. Bu is değil. Present Perfect'in has'ini de biz apostrof S şeklinde kısaltabiliyoruz. Aman dikkat. Bunu nereden anlayacağız? Ondan sonraki fiilimiz past participle formda olur. Bir sonraki örneğimiz I met that woman in Scotland 3 years demiş. Fiilimizi bize nasıl vermiş? İkinci hali yani past formunda. Diyor İskoçya'da tanıdım. 3 years bu yapıda before değil 3 yıl önce tanıdım. 3 years ago before çünkü kendisinden sonra zaman ifadesi ister. 9 ve 10'u da yapıyorum. Geri kalanı sizin arkadaşlar. He was ill for 3 years ya da until 3 years before he died. For ne söylüyordu bize? Şu kadar süredir demeye yarıyordu. Until kadar demek. Burada bize zaten zamanı vermiş. Ölmeden önce. Before he died. O zaman 3 yılda demiş. Belli bir zaman dilimi veriyor. Until de bize since gibi point of time ister. He was ill for 3 years before he died. Ölmeden önce 3 yıl boyunca hastaydı. 10. cümlemize de bakalım. Sonra arkadaşlar bu bölümün birkaç da test sorusu çözüp bitireceğiz. We have been living here for ya da about 8 years ago. For ya da since demiş. Şu kadar zamandır burada yaşıyoruz. Yine bizden for ve since farkını istiyor. Şuradaki ago ifadesi olmasaydı arkadaşlar for'u tercih edecektik. Fakat 8 yıl öncesi dediği için bir point of time oluyor bu durum. Dolayısıyla for'u gönderip since tercih etmek zorundayız. We have been living here since about 8 years ago. Yaklaşık 8 yıl öncesinden beri burada yaşıyoruz. Tenslerle ilgili bu alıştırmaların devamlı arkadaşlar. Yine bol miktarda testimiz var. Onların hepsini siz yapıyorsunuz. Cevaplar için iletişime geçebilirsiniz. Şimdi bakalım boşluk doldurmalı, çoktan seçmeli sorularımız. She always demiş. Up asking silly questions. Almış, aptalca sorular soruyor. Always deyip her zaman yaptığı bir şeyleri söylüyor bize. Dolayısıyla bu bizi nereye götürür? Bir şeyi her zaman yapıyorsak bizden present simple ister.
Bu da bizi kime götürür? A seçeneği ringing demiş. Böyle bir kullanımımız yok. Tense'lerde gider. C seçeneği present continuous gider. Denizli has run present perfect gider. İşte present simple seçeneği kim veriyor? Bursa B seçeneği verdiği için onu tercih ediyoruz. She always rings up asking silly questions. İkinci soruya geçelim. Where is Tom? Tom nerede? He bir şey. Under the car. Arabanın altında. Yerini soruyor. Şunu yapıyor diyoruz değil mi? Şu an. Gene bizden present continuous istiyor. Lying demiş. Gene emizar olması gerekiyor. Gider. Lies demesi yalan söyler olur. Present formda vermiş. Gider. Is lying, bunu yine göreceğiz. Is sleeping olacak, uzanıyor değil. Is sleeping under the car, arabanın altında uyuyor. Üçüncü soruya baktığımızda who demiş. It's Mr. Pete, he şey happy. Soruyu bakalım şimdi. Bir karşılıklı konuşma. Dolayısıyla bu o anda olan şeyleri söylüyorsa bizden ne istiyor? Present continuous istiyor gene. Şöyle baktığımızda o zaman A seçeneği sadece shouting vermiş. Present continuous'ta buraya is de gelmesi gerekiyor. O yüzden bunu gönderdik. B seçeneği ikinci boşluk için present simple formda fiil vermiş. Bunu da gönderiyoruz. C seçeneği İlk boşluk için present perfect vermiş ama bize konuşma anında olan bir şeyler lazım. Bu da present continuous dedik. Dolayısıyla bunu gönderiyoruz. Kim kalıyor elimize? He is whistling. Who is whistling? Kim? Whistle, ıslık çalmak. It's Mr. Pitt. He feels happy. Feel da neydi? Yine bizim state verb'lerimizden biriydi. Adam çünkü mutlu diyor. Mr. Pitt ıslık çalıyor çünkü mutlu. Bu sorumuza bakalım. They, she, very successful at the moment. Bu bizim ipucumuz. Bizden ne istiyordu? Present continuous istiyordu. They, a bigger factory in Nottingham. Daha büyük bir fabrikaya. A bigger factory, daha büyük bir fabrika. Bir değişiklik de söz konusu sanki değil mi? Değişikliklerde ne kullanıyordu? Yine present continuous. Buna göre seçeneklerimizi eleyelim. Cümlemizin öznesi they olduğuna göre bir kere A seçeneği ilk boşluğa is verdiği için gider. Present continuous lazım dedik. Denizli seçeneği de do verdiği için gider. Geldik. Are making ya da building, bir şey inşa etmekten bahsediyorsak arkadaşlar make fiilini değil build fiilini kullanırız. They are building a bigger factory. Stop demiş, ünlem işareti var. Dur. Bu ne demek? Dur, o an söylüyor. You the notice demiş. Hemen gidiyoruz. Ama bize verdiği fiil arkadaşlar see fiili. Neydi bu da? Yine state verb'lerden biriydi. Bu da neydi? Anlam present continuous bile olsa ing eklemiyorduk. Bu bize neyi söylüyor? Doğrudan A seçeneğini elememizi söylüyor. Konuşma anı dolayısıyla Denizli present perfect'e gider. Ceyhan present simple'da gider. Elimize ne kalıyor? Anlama gidiyoruz. Do you see the notice? Görür müsün? Her zaman yaptığı şey. Ama adına biraz daha sistem dolu. Don't you see the notice? I see it but I can't read it. Görüyorum ama okuyamıyorum. O anlam bahsediyorlar. Notu görmüyor musun? Yedinci soruya bakalım arkadaşlar sizinle.
Peter drinks wine with his meals. Ne o? Öğünleriyle şarap içer. He takes water generally. Genellikle su alır. O zaman şarap almıyor, değil mi? Genellikle su içiyorsa o zaman usually genellikle gider. Bursa always gider. Seldom ara sıra gider ama never asla wine içmez. Peter never drinks wine with his meals. He takes water generally. 9. soruya bakalım. We come to our English class. İngilizce dersine gideriz. Nasıl vermiş? Present simple. Bu bize ne söylerdi? Sürekli yaptığımız eylemleri, alışkanlıkları söylememize, anlatmamıza yardım ederdi. At present A seçeneği şu anda demek ama bizim genel her zaman yaptığımız bir şey lazım. Gider. Every yanına bir tane time adverb zaman ifadesi ister. Every ne? Every day mi? Every time mı? Hiçbir şey yok. Every cümle sonunda tek başına böyle kullanamayız. Aynı şeyi never ifadesi için de kullanacağız. Never arkadaşlar biz fiilden önce kullanırız ve olurdu. We never come to our English class olabilirdi. Ama bize boşluğu nerede vermiş? Cümlenin en sonunda verdiyse oraya gidebilecek en uygun seçenek. We come to our English class 3 times a week. Haftada 3 kere İngilizce dersine gideriz. Tenselerle ilgili soruları çözerken nelere dikkat edeceğinizi gördüğünüz zaman ifadeleri, özne yüklem uyumları en zor durumlarda da arkadaşlar anlama odaklanmamız gerekiyor. Bunlara dikkat ederek diğer testleri de çözünüz lütfen. Diğer dersimizde article'lardan bahsedeceğiz. Türkçe'de gene olmayan bir kavram. Görüşmek üzere.